Adını şu anda söyleyemiyorum. Çok dikkat edin. Yine margarita yedim. Trapezzar. Aşırı lezzetli. Gözümüz kaldı. Makarna o kadar taze. Tekrar koması oldum ya. Roma Lezzetleri serimize hoş geldiniz. İlk durağımız, adını şu anda söyleyemiyorum ama aşağı mutlaka yazacağım. Burası çok büyük bir alan. Birçok farklı yemek çeşidi var. Yani tür. Burada harflere göre mesela yemek isimleri verilmiş ve siz o harflere göre gidiyorsunuz. Yemek istediğiniz yemeği yiyorsunuz. Biz şimdi ilk durağımız olarak Trapezzino yemeye geldik. Trapezzino aslında 2008 yılında ünlü bir şef tarafından ortaya çıkmış bir sokak lezzeti. Ama çok kısa zamanda çok ünlü bir sokak lezzeti haline geliyor. Hatta ünlü gurmeler diyorlar ki pizza tarihini kökünden değiştirebilecek bir lezzet diyorlar. Dış hamuru aslında pizza hamurunda. Üçgen şeklinde, sokak lezzeti olduğu için yemesi daha kolay olsun diye. Yani bir puninin içine dolduruluyormuş gibi dolduruluyor malzemeler. Çeşitli tarzları var. Biz şu anda iki çeşidini aldık. Bir tanesi tavuklu. Bunda tavuk, beyaz şarap, biber, büyük ihtimalle karabiber olduğunu düşünüyorum. Soğan var ve bir limon, birkaç bir şey daha var. Açıkçası şu an burada internet çok fazla çekmediği için tam çeviri yapamadık. Anladığımız kadarını size iletiyorum. Diğerinde de köfte, domates sosu ve yine birkaç bir şey daha var. Bunları çevirirsem aşağıya mutlaka yazıyor olurum zaten. Bu gezimizde Berkant'la birlikte her şeyi birlikte tadarak ilerleyeceğiz. Olabildiğince çok şey yiyebilelim diye. O yüzden de iki tane söyledik, iki farklı. Ben şimdi sizin için ilk olarak deniyor olacağım. Şimdi öncelikle bu köfteli olandan başlıyorum. Domates sosu aşırı güzel. Takdir edersiniz köfteye gelemedim daha. Güzel. Gayet güzel. Ama yemesi zor. Yani yorumlarda hep yemesi kolay olsun diye bu şekilde yapıldığını görmüştüm ve yemesinin daha kolay olduğunu okumuştum. Ama açıkçası bana yemesi çok zor geldi. Köftesi çok güzel ama sosu mükemmel. Yani gerçekten anlatamıyorum şu anda. İçinde bence fesleğen var. Domatesler aşırı taze. O tazelik tadı geliyor. Çok güzel. Şimdi hemen diğerinden tadıyorum. Şimdi bunu birazcık daha fazla merak ediyorum açıkçası. Zaten bunu ben seçtim, diğerini Berkan seçti. Ben açıkçası ne soğan ne de beyaz şarap tadı almadım. Ama aşırı lezzetli. Yani bu arada bunun şu an mesela pizzaymış gibi gelmiyor, pizza hamuru gibi gelmiyor.
Bayağı ekmek arasına haşlanmış ama çok güzel baharatlarla haşlanmış bir tavuğu koymuşlar gibi. Buna bayıldım. Yani bunun sosunu çok sevdim ama bu müthiş. Gerçekten çok güzel. Bence kapatıp sen de dene. Bir sonraki durağımızda görüşürüz. Şimdi biz yine yeniden aynı yere geldik. Sizin için saniyeler aldı ama biz arada bayağı bir yer gezdik, bayağı bir yağmur yedik, bayağı bir saatlerce yürüdük, ettik ve şu anda akşam yemeği için buraya geri geldik. Şimdi şöyle ki zaten İtalya'nın pizzası, makarnası, belli başlı tatları var. Ama biz buraya girdiğimizde o kadar çeşitli şeyler vardı ki açıkçası gözümüz kaldı yani. Ve ben bayağı kendime bir tepsi yaptım. Dedim ki ondan, bundan, şundan hepsinden istiyorum. Bu meşhur mu? Bunun hangisi meşhur? Hangisini tavsiye edersiniz diye kendime bir seçki hazırladım. İsimlerini umarım karıştırmadan söylerim. Çünkü burada internet çok az çekiyor olduğu için tam bir kıyas yapamadık. Fişten baka baka doğrusunu söylemeye çalışacağım. Şimdi ilk seçeneğimiz arancini ya da arancini, nasıl söyleniyor bilmiyorum o. Ondan sonra da supli ile devam edeceğim. Zaten supli arancini'nin birkaç bir şey eklenmiş hali gibi bir şey yani. Yiyince daha net anlatabileceğim bence. Şimdi arancini ile başlıyorum. Isırarak yeniyordur hala. Bu pirinçten oluşmuş bir top. İçinde hafif kıymalar çıkıyor. Bunu aslında içli köfteye benzetiyorlardı. Ama bana kalırsa çok büyük bir şekilde pirinçler var ve kendisi de çok büyük. Bu pek benlik olamadı. Abim yıllar önce bunun benzeri bir şey denemişti evde. Adı neydi inanın hiç hatırlamıyorum. Ama böyle pirinçten toplar yapıp kızartmıştı. Onunki çok güzeldi ya. Bu benim hoşuma gitmedi. Supli ile devam edelim. Bunun da üzerinde ekstra ekmek kırıntıları var. Bir de içeriğinde bir farklılık vardı. Neydi? Tadınca görelim. Çok acı. Bu da yine pirinçten.
felaket acı ya. Ama şey acısı yani. Buna o kadar karabiber basmışlar ki, karabiber acısı. Benim midem rahatsız, bana karabiber acayip dokunuyor. Okay, ben bunun daha fazlasını hayatta yiyemem. Size şöyle söyleyeyim, karabiber hariç hiçbir şey almıyorum şu anda, bütün ağzım yandı. Şimdi pizza ile devam ediyoruz. Buradan bir pizza aldı Berkant, Le Pizza. Ben de ondan bir dilimin ucundan birazcık tadacağım. Pizzayı ilerleyen günlere bıraktım. Margarita pizza. Şöyle gözüküyor. Güzel. Yalnız inceliği inanılmaz ince. Hamur yok bile bence. Ya sanki lavaşın üzerine komple peynir ve domates sosunu böyle atmışlar gibi. Hamur yok denecek kadar. Peynir bayağı var. Ve domatesde aşırı taze bir tat geliyor. Bunu beğendim. Sufle asla benlik değilmiş. Bu biraz şey gibi oldu. Kanelbulleleri denerken de tarçını fazla koyuyorsunuz demem gibi oldu ama yok, bu gerçekten karabiber koması yani. Kanelbulle'deki tarçından çok daha fazlası bu. Şimdi tatlılara geçelim bence. Bunun adı Sfogliatella Riccia ya da Riccia. Şöyle değişik, çıtır çıtır gözüküyor. İçinde krema benzeri bir şey olması gerekiyor. Bakalım. Ben bunu limonsuzundan istemiştim ama bence bu limonlu. Güzel ama mutlaka tadını demem. Bu arada bunun üzerine pudra şekeri gibi bir şey dökseler muhteşem olur. Şeker koması oldum yine. Şu elimde görmüş olduğunuz cannolo. Cannolo. Hiçbir fikrim yok. Bakalım. Yalnız bu da ortası aşırı sert duruyor. Bu da yine yerken çok zorlanılacak tatlılardan. Kremasının tadı çok hoş bunun. O hamurun sertliğiyle kremanın tadı güzel oturmuş. Bu gayet denenebilir. Az az tadıp bırakıyorum çünkü ben de sonrasında tuzlu bir şeyler yiyip bunlara öyle geçeceğim. Bu Berkan'ın tatlısı. Buna sadece ucundan bakacağım. Sadece hamurlu kısmını merak ettim. Tart hamuru gibi. Şimdi açıkçası en merak ettiğim bu helva benzeri bir şey diye biliyorum. Ağzımdaki lokmamı bitireyim, tatları karışmadan tadıp söyleyeceğim. Bu gerçekten çok güzel. Müthiş bu. Bunun adı neymiş? Hangisi bu? Galiba bu kasetina. Altı zaten yazıyorum da mutlaka. Bu çok güzel. Bunu mutlaka deneyin. Bu zaten meşhur tatlılarından birisiydi. Meşhur olmayı sonuna kadar hak etmiş bu. Diğer pizza ve pastalarda ve minimum sokakta görüp tadını merak ettiğim diğer tatlarda görüşmek üzere. Evet, şimdi Kolezyum'u gezdik ve tabii ki karnımız acıktı. Eğer sizlerin de Kolezyum'u gezdikten sonra Roma'da karnınız acıkırsa yakınlarda Pizza Forum diye bir yer var. Oraya gelebilirsiniz. Burada hem pizzalar var, hem çeşitli makarnalar var, hem de ana yemekler mevcut. Ben şimdi burada ilk makarnamı deneyeceğim. Koyun peynirli ve istiridyeli bir fettuccine aldım. Bakalım tadı nasılmış? Makarna o kadar taze ki ve peynir de. Çok güzel bir tat olmuş. Şimdi bir tane istiridye aldım. Açıkçası midyeyi severim ama böyle direkt sadece istiridye yemek nasıl olacak bilemedim.
Sanırım midye halini daha çok seviyorum istiridyenin. Ama yine de çok güzel. Diğer çeşitlerinden de mutlaka deneyebilirsiniz buraya gelirseniz. Berkant tabii margarita pizza söyledi. Beğendin mi? Beğenmiş. Gayet, eğer Kolezyum'dan çıktıktan sonra kesinlikle acıkacaksınız ama acıkırsanız buraya gelebilirsiniz. O zaman ben şimdi yemeğime devam edeyim. Görüşürüz. Evet, şimdi tekrardan Roma'nın ünlü tatlarından birisine geldim, gelato. Aslında gündüz tattım ama mekanı çektim. Tekrardan konuşabilme imkanımız olmadı ve şöyle bir şey var ki bizim gittiğimiz yer aslında gelatonun en güzel olduğu yer falan diye söylenilen bir yerde. Oraya gittik ve ben açıkçası hiç ama hiç beğenmedim. Çok az çeşit vardı ve tadını da beğenemedim. Şimdi biraz önce Aşk Çeşmesi'nin yanında, hatta hemen yanında Bar Trevi diye bir yer var. Oradan görünce alıp denemek istedim bir daha. Çünkü Roma'nın dondurmaları meşhurdur yani. Kavunlu, yeşil elmalı ve ananaslı aldım. Buradakiler gerçekten çok güzel. Tam bir sorbe tadında. Hemen eriyorlar, o yüzden hızlıca yemeniz gerekiyor. Ama yani meyve tadı. Tamamıyla meyve tadı. Ama ben bu arada şey bekliyordum. Birazcık daha böyle süt yoğunluğu yüksek bir dondurma olduğunu sanıyordum Roma dondurmasının. Ama burada tattıklarımızın hepsi sorbe gibi. Sorbe yemek istiyorsanız müthiş ama bir dondurma olarak tam karşılık değil bence. Ben dondurmada süt beklediğim içindir belki de. Ama müthiş, yani meyvelerin tatları direkt geliyor. Çok güzel. Siz de Aşk Çeşmesi'ni ziyaret ettikten sonra Bar Trevi'den ya da benzer birçok yerden gelatonuzu alabilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden. Şimdi biz Kolezyum'un gece halinde görelim diye tekrardan buraya geldik. Ve gerçekten muazzam bu arada gece halinde. Hemen Kolezyum'un yanında bir tane böyle bar, restoran, kafe karışımı bir yere oturduk. Ben makarna söyledim yine. Berkant da yine pizza söyledi. Onun pizzası da gayet güzel duruyor ama benim makarnam da çok güzel duruyor. Şimdi sizler için tadına bakacağım. Eğer güzelse, bana kalırsa buraya gelip direkt Kolezyum manzarasında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Burada biz fotoğraf falan çekelim derken birazcık beklettik ve soğuttuk sanırım. Bence gayet iyi. Bu arada peynirli, domatesli, bir de aralarda bacon var dedi adam. Buradaki çoğu menü bu arada İtalyanca. O yüzden içlerinde ne var diye sormak zorunda kalıyoruz. Gayet güzel, hele bir de böyle bir yerde. Ben şimdi şu an çekerken siz de görün diye böyle geçtim ama hemen böyle oturup ben de izleyerek yemeğimi yemeye devam edeceğim. Bu arada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. İlk gün Trepisano. İlk gün yemekleri yemeye gittiğimiz yerden akşam dönerken şöyle bir şey yaşadık. Yani aslında içerisi çok güzel. Dediğim gibi yiyecekler güzel, ortam çok güzel. Ama oradan bizim otelimize doğru dönerken çok tekinsiz bir ortam olduğunu fark ettik. Bayağı bir kişinin yolunu falan kesenler vardı. Yolda uyuşturucu kullanıyorlardı ve insanların önünü kesiyorlardı. O yüzden biz de bayağı bir tedirgin olduk. Açıkçası gidecekseniz de gündüz gitmenizi tavsiye ederim. Bence mümkünse gece gitmeyin.
Gidecekseniz de çok dikkat edin diyeyim. Çünkü öneriyor olduğum için sonrasında böyle bir şey de belirtmemiş olmak istemedim. Bu ekstra bilgiyi de vermiş olayım. Biz bugün Vatikan'a geldik. Vatikan'ın içerisinde de küçük böyle kafe benzeri bir yer vardı. Orada kruvasan yedik. Çektim ama üzerine konuşacak gerçekten hiç takatim yoktu. Çünkü zaten çok sıcaktı ve bir an önce yemeğimizi yiyip gezmeye devam ettik. Ardından Vatikan gezimiz bittikten sonra Vatikan'ın civarında bir restorana oturduk. La Pancia Feliz diye bir yer. Berkant yine margarita yedi. Üçüncü gününde de yine margarita yedi. Ben de bugün carpaccio denedim. Çok aç da değildim zaten. O yüzden carpaccio aldım. Carpaccio ince ince dilimlenmiş sığır eti. Üzerine zeytinyağı dökülüyor. Birazcık limon sıkılıyor. Rokalarla ve buranın özel peynirleriyle birlikte servis edilen aslında bir başlangıç yemeği gibi, bir meze gibi bir şey. Bence gayet güzeldi. Bu arada zeytinyağları muhteşemdi. Zeytinyağıyla tadı çok güzel olmuştu. Limonla da birlikte daha da güzelleşti. Hani böyle çok doyurucu bir şey değil ama ben gelmişken de tatmak istedim. Güzeldi. Büyük ihtimalle bugün son günümüz olduğu için artık yeni bir tat gelmez diye düşünüyorum. Roma'da olabildiğince lezzetleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Daha fazla tatmak istediğim çok fazla şey de vardı. Mesela Roma'da aslında dünyanın en iyi 10 pizzacısından birisi bulunuyor. Ama bizim kaldığımız yere çok uzaktı ve zaman olarak oraya gidebilecek bir zaman yaratamadık maalesef ki. O yüzden deneyebildiğim kadarını deneyimledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.